O bir tanrı değildi ama tanrıların arasında yürüdü. Bir devin oğlu olarak doğdu. Bir yalan gibi Asgard'a sızdı. Asgard'da soylular sofradayken o gölgelerde şarap içiyordu. Loki'nin hikayesi sadece bir figürün değil, tüm bir düzenin sorgulanmasıdır. Asgard'ın pırıl pırıl tahtlarının arasında bir karanlık vardı. İşte Loki o karanlığın içinden geldi. Düzene ait değildi. Çünkü o düzen hiç masum değildi. Loki, devler diyarı Jotunheim'da doğdu. Annesi Laufey, kimi kaynakta narin bir dişi dev, kimi kaynakta gizemli bir figür. Babası ise Farbauti, yıldırım çarpması anlamına gelen bir isim. Loki'nin doğumu, kaosla doğal düzenin çarpmasından doğdu. Yıldırım ve zayıflık. İşte bu çatışmalı kök onun tüm hayatına yayılacaktı. Yıldırımın dev gövdeyle birleştiği bir doğum, Loki'nin karmaşasını açıklayan ilk detay. Loki bir savaşla değil, bir yeminin aralığından girdi tanrıların sarayına. Odin, devlerle barışı sağlamak adına Loki ile kan kardeşi oldu. Onu evlat edinmedi, bir yeminle kendine bağladı. Onu kan kardeşi ilan etti. Bu evlat edinmeden daha güçlü bir bağdı. Ve bu kan bağı Loki'yi Asgard'a taşıdı. Tanrılar istemese de Loki artık Aesir'in bir parçasıydı. Ama Loki ne Aesir'den sayıldı ne tam olarak bir misafirdi. O kapı aralığındaki gölgeydi. İçeri alınmıştı ama hiçbir zaman içlerinden biri olmadı. Onun gözlerinde hep kuşku vardı. Onlar da bunu fark etti. Loki her zaman kaos getirmedi. Bazen kurtarıcıydı. Thor'un çalınan çekicini geri almak için cüce kılığına girdi. Tanrıların düşmanlarıyla pazarlık yaptı. Anlaşmalar sağladı. Tanrıların defalarca başı sıkıştığında hep o çözüm getirdi. Ama aynı Loki, Sif'in saçlarını kesip dalga geçti. Freya ile alay etti. Hemen her huzurun içine bir kıymık bıraktı. Tanrıların arasında huzursuzluk yarattı. Gerçeği eğip bükerek herkesi birbirine düşürdü. Loki'nin doğasında ikilik vardı. O hem dost hem düşmandı. Hem çözüm hem krizdi. Onun zekası keskin, dili daha da keskindi ve her söz aslında bir testti. Tanrılar gerçekten oldukları gibi miydi? Loki'nin dev kadını Angerboda'dan 3 çocuğu oldu. Fenrir, tanrıların bile kontrol edemediği dev kurt. Dünyayı yutacak kudrette bir kurttu. Jörmungandr, tüm dünyayı çevreleyen deniz yılanı. Thor'un ezeli düşmanı. Hel, ölüler diyarının tanrıçası, yarısı diri, yarısı çürük. Loki'nin çocukları bile bir isyandı. Bu çocuklar sıradan varlıklar değildi. Onlar tanrıların bastırdığı korkuların bedenleşmiş haliydi. Loki sadece düzeni sorgulamıyor, onun içinden kaos doğuruyordu. Bu üçlü tanrıların korkularının şekil almış haliydi. Onlar Asgard'ın parlak maskesinin ardındaki çürümeyi yansıtıyordu. Tanrıça Sigyn ile evlendi. Bu birliktelikten Narfi adında bir oğlu oldu. Ama bu aile huzur getirmedi. Çünkü Loki'nin kaderi her şeyi bozmak üzerine yazılmıştı. Baldur, ışığın, saflığın ve tanrıların en sevilen oğluydu. Her şeyden korunmuştu. Bir tek şey hariç. Zararsız görünen ökse otu. Loki bunu öğrendi. Kör tanrı Hödra bir ökse otu oku verdi. Bir oyun gibi başladı. Baldur öldü. Tanrılar yıkıldı. Asgard bir daha eskisi gibi olmadı. Loki ilk kez sınırı aşmıştı. Ve bu sefer geri dönüş yoktu. Tanrılar onu yakaladı. Oğlu Narfi
gözlerinin önünde öldürüldü. Oğlu Narfi'nin bağırsaklarıyla Loki'yi bir kayaya bağladılar. Üzerine bir yılan yerleştirdiler. Zehri yüzüne damlıyordu. Yılanın zehri yüzüne damladıkça Loki acıyla kıvrandı. Sigyn başında bir tasla bekledi. Ama tas dolduğunda her damla yeniden Loki'nin yüzüne düştü. Her damla Loki'nin içindeki öfkeyi büyüttü ve her damlada Loki kinini besledi. Zincirler sonsuz değildir. Kıyamet günü Ragnarok geldiğinde Loki zincirlerinden kurtulacaktı. Loki serbest kaldı. Kendi çocuklarının önünde saf tutacaktı. Çocuklarıyla birlikte tanrılara savaş açtı. Fenrir Odin'i yuttu. Jörmungandr ve Thor birbirini öldürdü. Loki eski kardeşi Heimdall ile savaştı. İkisi de öldü. Bu ölüm bir son değil, düzenin çöküşüdür. Bu ölüm bir yok oluş değil, bir temizliktir. Loki'nin varlığı tanrıların çöküşüyle tamamlanır. Loki kötü değildir ama iyi de değildir. O bir kötü adam değil, o bir aynadır. Tanrıların düzenindeki ikiyüzlülüğü, kibri ve bastırılmış çürümeyi ortaya çıkarır. O yüzden korkulmuştur. Çünkü doğruyu eğip bükerek söyleyen biri, yalancıdan daha tehlikelidir. O bir simge değil, bir sorudur. Tanrılara sorulmuş, rahatsız edici bir soru. Gerçekten haklı mısınız, yoksa güçlü olduğunuz için mi hükmediyorsunuz? Tanrılar düzeniyle hükmeder ama her düzende bir yalan vardır. Loki ise yalanları ortaya çıkarır. Ve Loki o yalanı ilk fark eden, ilk dile getiren, ilk cezalandırılan oldu. Tanrılar tarafından zincirlendi. Ben sizin düzeninize ait değilim. Çünkü düzeniniz gerçek değil.